Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Açıklamalar kısmındaki linkten isteyen arkadaşlarım bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmaları yaptığımız bir kanalımız. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde değnek beşlisi olarak geliyor aktif enerjisi. Günün enerjisinde daha çok böyle mücadele etme enerjisinde olacağını, mücadele etmeyle ilgili konuların ön planda olacağını söyleyebiliriz. Bazıları için bu mücadele başkalarıyla mücadele etmekken, bazıları için de kendi egosuyla mücadele etme olarak karşımıza çıkacak. Sesin ruhu olarak geliyor. Olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek, sesin ruhu mevzunun sis perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Şimdi bazı netleşemeyen durumlar aklınızdaki kişinin enerjisini sömürüyor olabilir. Ortada net olmayan, kafasını karıştıran, acabalar yaratan durumlar ciddi şekilde onu yoran bir enerji olarak ortaya çıkıyor. Burada nasıl yol alacağını, nasıl hareket edeceğini, ne yapması gerektiğini çok da bilemeyen bir enerjinin olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi şekilde bu durumda onu etkiliyor. Buradaki değnek beşlisi birazcık da o sisteki o karanlığı, o soğuk enerjiyi, bilinmezliği yaratan durumda egosal durumlar olabilir. Beğenilen sevgi boyutuna geçiş, gizli yol, birlik. Bakın ego kartı da geldi. Nedense onu görmedim. Biraz böyle ne kadar ben ego yapmıyorum dese de ego yapma durumu olan biri olabilir aklınızdaki kişi. Ya da nasıl söyleyelim, çok mütevazi olabilir ama orada da aslında bir egosal durum vardır. Böyle bir durumun içerisinde olabilir. Şimdi devam edersek eğer, gizli yol, birlik, sonuç, özler ve taze başlangıç. Ciddi şekilde beğenilmek istediği bir sürecin içerisinde ilgiyi, alakayı hissetmek istiyor. Yani burada biraz pohpohlanma isteği var. Ego bu yüzden de biraz baskın gelmiş olabilir günün enerjisinde. Sevgiyle ilgili ciddi sorunları olabilir aklınızdaki kişinin. Bu zamana kadar çok böyle kendini sevilmiş hissetmediyse, sevgi almakla ilgili ciddi sorunları varsa artık bu alandan çıkmak ve sevgi boyutuna geçmek istediği bir durumun içerisinde olabilir. İkili ilişkilerle ilgili de sevgiyi tam olarak bilmediği için, bilmediği halde, yani fark etmeden daha doğrusu ilişkilerde sorun yaratan taraf olabilir. Burada birazcık böyle bir enerji var. Yani ilişkileri her zaman başyoldur, çok güzeldir, sevgi dolu bir sürecin içerisinde gidiyordur. Ama bu kişi farkında olmadan o sevgiyi, sevilmeye kendini layık görmediği için o enerjiyi kendisi bozuyor olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Ama genel olarak baktığımızda asıl enerji sevgi almak istiyorum dediği bir durumun içerisinde. Gizli yol, birlik, sonuç ve özler ve taze başlangıç. Şimdi bu noktada artık netleşmek istediği bir sürecin içerisinde sonuç almak istiyor ve bu sonuç aslında hem uzlaşmacı bir sonuç olmalı onun için. Yani burada vereceğim karar, evet, sonuç almalıyım, artık bir çözüme kavuşturmalıyım, zamanı geldi ve burada harekete geçmeliyim dediği bir durumun içerisinde. Ama buradaki bu gizli yol, yeni bir yöne gitmek, sapmak, bulunduğu durumdan farklı bir alana geçmek, daha çok böyle, evet tamam bunu yapmadık ya da bunu denemedik ama tamam hadi senin istediğin gibi de olsun, benim istediğim gibi de olsun, uzlaşmacı bir şekilde bu durumu düzeltelim dediği bir durumun içerisinde artık değerini fark etmek istiyor, hissetmek istiyor daha doğrusu. Çok ciddi bir içte değersizlik duygusu olabilir.
Ama burada şunu söylemem gerekiyor. Bakın burada sürekli yeni bir başlangıç, işte uzlaşalım, sonuca varalım, işte taze başlangıçta yeni bir şans elde edelim, yeniden başlayalım. Bakın yeniden başlamayla ilgili enerji çok yüksek ama bu aslında bize şunu da gösteriyor olabilir. Ben yeniye başlayamıyorum. Yeniliklere kapalıyım. Ben başlangıçlara kendimi kapatmış biriyim. Çünkü bu istekler var, bu arzular var ama harekete geçmeyle ilgili o alanı çok çok iyi değerlendirmek gerekiyor diyebiliriz. Evet, güven sorunları var ama daha çok kendine karşı güvenle ilgili, kendine güvenemeyen bir enerji içerisinde aklınızdaki kişi. Toparlarsak eğer aktif enerji olarak aslında kendi içinde de savaşıyor. İşte yeni başlangıç istiyorum ama harekete geçemiyorum. İşte sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum ama işte kendinden fedakarlıkta bulunmak istemiyorum gibi gibi. Sürekli kendiyle çatışan, kendiyle kavga halinde olan, sürekli bir egosal durum ortaya çıkaran bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Genel enerji böyle. Bakalım ayrıntılı olarak neler olabilir. Hemen testimi alıyorum. Rumi'yi alalım. İş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile hayatında bugün neler yaşayabilir? Değnek dokuzlusu, tılsım dörtlüsü, kılıç yedilisi. Evet. Şimdi öncelikle iş hayatı ile ilgili biraz sesim böyle gitti. Kartlar biraz yorucu geldi diyebiliriz. Şimdi iş hayatı ile ilgili başlarsak eğer değnek dokuzlusu. Değnek dokuzlusu ciddi bir yara almak ve yorulma süreçlerinden bahseder. Kişinin kendini kapatması ve duvarlar örmesinden bahseder bize. İş hayatında biraz sıkıntılı bir süreçten geçmiş olabilir. Bildiğiniz savaştan çıkmış tabirini burada kullansak hani hiç öyle şey olmaz. Abartılı durmaz burası için öyle söyleyeyim. Ciddi zorlukların içerisinde kalmış olabilir ve şu an artık yavaş yavaş bu sürecin bitme aşamaları olabilir. Ne kadar toparlanmaya çalışıyor olarak görünse de zor bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin iş hayatıyla ilgili. Ciddi şekilde rekabetin olduğu, yorucu enerjilerin olduğu bir sürecin içerisinden çıktığı görünüyor. Ancak artık bu sürecin içerisinde ne kadar zorluk çekse de birçok deneyim elde ettiğini ve artık bu alanda daha iyi bir sürece doğru kendini almak istediğini söyleyebilirim. Burada güzel bir enerji var. Evet zorluklar yaşanmış ama aklınızdaki kişi iş hayatıyla ilgili buradaki zorlukları güzel çözümlemiş olabilir. Yıldız kartı artık yaşadığı bu zorlukların sonrasında kadersel olarak da iyileşmenin başladığı, kadersel olarak da fırsatların ona akmaya başladığı bir sürecin olduğunu bize haber veriyor. Evet zorlayıcı süreçlerden geçmiş ama şu an toparlama aşamasında. Biraz daha örnek olarak kendi içine dönmesi gerekiyorsa iş hayatında. Nedir? Örneğin çok fazla verici enerjilerde olur. Çok yardım ediyordur. Kendi işinden önce başkalarının işini hallediyordur gibi gibi bir sürü durum olabilir. Burada aldığı bir dersle, yaşadığı durumla işte belki arkasından işler çevrildi, belki yanlış davranıldı vesaire her şey olabilir. Burada aldığı dersle beraber güzel bir süreç oluşturuyor, başlatıyor iş hayatıyla ilgili. Şimdi sizin arasında neler olabilir, neler düşünecek, neler hissedecek dediğimizde tılsım dörtlüsü geldi. Kıskançlık enerjisinin yüksek olduğu bir sürecin içerisindesiniz. Kaybetme korkusunun fazlasıyla yaşıyor diyebilirim aklınızdaki kişi sizinle ilgili. Kalpte ciddi bir yara var. Üzüntü çok ciddi şekilde görünüyor öyle söyleyelim. İkinizin arasında ilişkinin iyileşmesiyle ilgili çok ciddi engellerin olduğunu, sorunların olduğunu düşünüyor. Bazıları için de bu sorunun yani ikinizin arasındaki bu sorunun en büyük sebebinin sizi kırmış olmasından kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Ciddi bir kaybetme korkusu var ve ama şimdi ilk etapta böyle tabii ki herkes için aynı olmaz ama örneğin insanlar böyle kıskançlıklı bir öfkeye doğru yol alırlar. O öfke enerjisi daha baskın olur. Daha sonra sakinledikçe aslında orada o kaybetme korkusundan kaynaklı o öfkenin nedenini
tam olarak anlarlar ve daha sakin enerjilere geçmeye başlarlar. Öfkenin yıkıcı tarafını görürler, belki de öyle diyelim. Daha sonrasında daha sakin olurlar ama şu an aklınızdaki kişi o sakinlik aşamasına geçememiş. Daha öfke aşamasında diyebilirim. Bu ne demek aslında? Bu size karşı net adımlar atmaması, belki istediğiniz samimiyette yaklaşmaması, bazıları için hala o kırıcı tavırların devam ediyor olması gibi anlamlara geliyor olabilir. Ama bunun en büyük sebebi kaybetme korkusu. Aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde, şimdi burada şöyle bir şey var. Yakın bir süreç içerisinde, yakın geçmişte aile, akrabalarla ilgili yaşadığı bazı durumlar ciddi şekilde canını sıkmış olabilir. Kılıçların yedilisi arkadan çevrilen işlerden bahseder. Güvendiğin kişilerden yara almaktan, dolandırılmaktan, kandırılmaktan bahseder. Burada özellikle ailesinde kendinden daha büyük biri olabilir ama buradaki daha çok o aziz kartı ara bulucu kimse gibi hissettirdi. Sadece örnek olarak veriyorum. İşte kardeşi vardır. Kardeşiyle yaşadığı bir sorun. İşte kardeşi onu maddi olarak zarara uğratmıştır. Örnek olarak veriyorum. O zarardan dolayı çok kırılmış, güveni sarsılmış olabilir aklınızdaki kişinin. Araya giren işte babadır, amcadır, işte kendinden büyük bir daha olgun birinin araya girmesiyle beraber bu aradaki sorunların, sıkıntıların aşılması adına adımlar atılmış olabilir. Ama burada hissettiğim durum, ne kadar adım atılsa da açıkçası ilk etapta biraz böyle olumlu bakacakmış gibi ama çok da devamı olumlu gelmeyecek diyebilirim. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi ama ciddi bir kırılmışlık var burada. Birçoğu da ciddi para kaybı yaşamış olabilir. Bazen hani arkamdan vurdu denilir ya, yani en güvendiğim yaptı bana bunu ya da ondan beklemezdim denilir ya, burada böyle bir enerji var. Yani maddi kaybın da olma ihtimali çok yüksek, manevi kayıp da çok yüksek diyebilirim. Hüzünlü bu konuyla ilgili ama. Devam edelim. Aklınızdaki kişinin enerjileri bu şekilde. Şimdi sizin enerjileriniz bugün nasıl? Bunlara bakalım. Değnek ikilisi. Kamerayı daha önce, yani sürekli takip eden arkadaşlarım bir daha farklı açıda koyduğum için şu an o kadar çok zorlanıyorum ki. Acemilik çok fazla yaşıyorum bu konuda. O yüzden bazen kartlarım yamuk olabilir. Bazen işte objelerim kötü durabilir. Şimdiden affola. Daha iyi olması adına çabalıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugünün enerjisinde daha çok değnek ikilisi ve dağ kartı. Bakın, değnek ikilisinin kartların hepsinin birçok anlamı vardır. Bu tür ilgisi olan arkadaşlarım olduğunu da bildiğim için söylüyorum. Tabii ki ana anlamlarını öğrenmek çok önemli ama size hissettirdikleri de çok önemlidir. Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Bu herkes için tabii ki geçerli olmayacak. Bu kendi özelinde olan bir şey söylüyorum. Şimdi değnek ikilisinin genel anlamına baktığımızda daha çok ikilemlerde kalmaktan ve daha fazla elde etme isteğinden bahseder. İşte bir hükümdarın daha nereleri fethedeyim ben bakış açısı vardır. Ama ben değnek ikilisiyle ilgili benim bağım, tabii ki bu anlamları da geçerli oluyor. Bazen o anki enerjiyle ve kartların yanındaki kartlara göre anlamları tabii ki değişiyor ama genel manada değnek ikilisinin bana aktardığı anlam kalpten bir ilişkinin içerisine girememek. O kalıpları aşamamak. Mutsuz olsa bile kişinin o alanın içerisinden çıkmak istememesini anlatır. Şimdi o yüzden bazı arkadaşlarım burada farklı olarak yorumlayabilir. Siz anlamlarını biliyorsanız ve baktığınızda, işte o yüzden aslında kameranın açısını önemsiyorum. Ben örneğin bu şekilde yorum yaptım. Değnek ikilisiyle ilgili enerji bana böyle aktı. Ama
Bunu bir artı cebinize koyup buradan gelen bir bilgiyi artı olarak cebinize koyarsınız. Ama ekstradan da siz bu kartlara baktığınızda, örneğin değnek ikisine siz baktığınızda siz ne hissediyorsunuz? Bu da çok çok önemli. Buradan gelen bana akan bilginin dışında siz de kendi hissettiklerinizi yorum olarak katabilirsiniz. Katmalısınız hatta, öyle söyleyeyim. İlla kartın anlamını bilmenize de gerek yok. Şimdi burada baktığınızda bu kartın size hissettirdiği ne? Anlamı, ne gösterdiği, ne ifade ettiği değildir. Ne gösterdiği önemli değildir. Ne hissettiğiniz önemlidir. Cümleyi kuramadım ama anladınız umarım. O yüzden lütfen mümkün olduğunca odaklanmanızda çok çok katkı sağlayabilir size. Kendinizle ilgili. Şimdi burada öyle bir enerji var ki dağın ruhu geldiniz. Dağ sana engelleri ve karşısında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın, bu güçlü olman için gerekli dedi. Genel olarak hayatınızda hep mücadeleci bir tavrınız, bir tarafınız olmuş olabilir. Hep ben başarılı olmalıyım gibi bir bakış açınız ya da kendinizi bu hayata, varlığınızı bu hayata kabul ettirebilmek adına, bilinçsizce söylüyorum burayı, bilinçsiz tarafınız için söylüyorum, bilinçaltı için. Zorlanmış olabilirsiniz. Burada da böyle bir durum var. Sanki her şeyin zor olması gerektiğine dair bir inancınız var. Evet diyen arkadaşlarım, bu inancı değiştirmelisiniz. Çok çok önemli. Çünkü bu sizin hayatınıza hep zorluklarla bir şeyleri, yani aşılması gereken hep bir zorluk, engel çıkarır karşınıza. Her şeyin kolaylıkta olduğunu, çözümün kolaylıkta olduğunu, en iyi ve en yüce şekilde kolaylıklarla her şeyi yapabileceğinize dair inançları yüklemenizde fayda olabilir. Bu şekilde evet, güçlü zaten hissedersiniz ama kolaylıklarla yaparsınız her şeyi. Burada böyle bir enerji var. Buraya dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Güvenli alandan çıkmak size zor geliyor. Biraz bunun üzerine gitmelisiniz bugün. Şimdi madde dünyası, adalet ve serbest bırakmak geldi. İlahi adalete çok fazla takılıyor olabilirsiniz. Birçok yorumda yazıyor bazen arkadaşlar. Katılıyorum da. İşte ilahi adalet ne zaman tecelli edecek? Ya da bireysel danışmanlıklarda da mesela bana şöyle bir soru gelirse, işte ilahi adalet ne zaman işleyecek? O zaman hep şunu söylüyorum. Evet, biz bunu bekliyoruz ve emin olun, sistem her zaman o ilahi adaletin gerçekleşmesini sağlar. Ancak bu sizin bakış açınızdaki adalet anlayışıyla aynı mı olur? Orası net değil. Ne demek istiyorum? Şimdi örneğin bir kişi diyor ki işte ilahi adalet olsun, beni işte ben evliydim, beni onunla aldattı, işte sonra onunla oldu, işte şöyle olsun böyle olsun, ondan görsün gibi gibi beddua ile karışık böyle beklentiler olabiliyor. Bakın, siz orada söylediğiniz bu şeyle beraber diyorsunuz ki benim için ilahi adalet onun da aldatılması. Tamam, anlaşılabilir bir durum. Onu koyun bir cebe. Bir de şöyle düşünmenizi isterim. Örnek olarak, yani farklı bir bakış açısı olarak söylüyorum. Siz uzaktan bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bak, görüyor musun, beni aldattılar, şöyle oldu böyle oldu. Onlar evlendi, hayatlarına bakıyor, harika. Görünen bu ama ya içlerinde yaşadıkları bu durumdan kaynaklı sistem adaleti şöyle sağlıyorsa, erkek kadına ya ben evliyken bu kadın benimleydi, şimdi de benimle evli, acaba başka evli kişilere ya da başkalarına yönelir mi soru işaretiyle. Kadının da ya bu adam evliyken benimle beraber oldu, şimdi benle evli, başka kadınlar ona yazarsa ya da başka kadınlar onunla ilgilenirse beni de aynı şekilde aldatır mı acaba dediği, o güvenin olmadığı, soru işaretlerinin bolca olduğu, o korkunun, tedirginliğin, sürekli bir kaybetme korkusunun içerisinde oldukları bir evlilik düşünün. Tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum ama özünü aktardım sanırım. Şimdi uzaktan bakıp şunu diyebiliriz. Ya ilahi adalet işlemedi, bak evlendiler, mutlu görünüyorlar. Ama bir ömür boyunca
insanların içerisinde kuşku, güvensizlik ve mutsuzlukla devam ettikleri bir evliliğinde ilahi adalet tarafında işleme şekli olduğunda unutmamak gerekiyor, öyle diyeyim. O yüzden lütfen böyle şeylere çok takılmamaya çalışın. Tabii ki canımız yanarken bunları tabii ki düşünüyoruz. Ama emin olun ya öyle bir sistem var ki o kişiler gerekeni alırlar. Fark edersiniz, etmezsiniz. Önemli midir? Bence önemli değildir. Görmek isteyen arkadaşlar oluyor haklı olarak. Ama takılmamak gerektiğini düşünüyorum böyle şeylere. Çünkü büyütmemek gerekiyor o tür enerjileri. Ben neden bunu yaşadığıma odaklı gidersek çok çok daha sağlıklı olur. Şimdi bunu da aktardığımıza göre devam edebiliriz. Bazen çok konuşuyorum ama arkadaşlardaki yorumlarda benim kanalım diyeceksin. Benim kanalım diyeceğim. Şimdi adalet kartıyla adaleti ciddi şekilde dillendiriyor olabilirsiniz. İçten sürekli bunu söylüyor olabilirsiniz. Burada işte çok ince bir çizgi. O yüzden biraz önceki bilgilendirmeyi yaptım. Sürekli adalet işliyor, işlemiyor, adalet işliyor, işlemiyor gibi durumlara girirseniz eğer orada sisteme güvenmeme durumunun ortaya çıkması oluşabilir. Ya da oradaki o bazen kurduğumuz cümleler bizim hayatımıza adalet konusu ya da herhangi farklı bir konuyla ilgili karmik durumlar ortaya çıkarıp hayatımıza davet edebilir. O yüzden çok takılmamakta fayda var diye düşünüyorum. Bu aralar buna yükselmiş olabilirsiniz. Bu enerjiye yükselmiş, takılmış olabilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var diyebilirim. Mesela genel olarak şunu da söylerler. Hakkımı alamıyorum denilir ya. Tasavvufta mesela işte kime göre neye göre derler hani hak. Sen mi karar veriyorsun hakkını? Ya da hakkın olduğunu nereden biliyorsun? Yani sistem öyle mükemmel işler ki herkes her zaman hakkını alır. Alamadığını düşünüyorsan bakış açını ve kendi içine bak, burayı değerlendir derler. Şimdi madde dünyası eril ve kış kartı geldi. Şimdi genel olarak ya ben mutlu olamıyorum, işte doğru kişiyi hayatıma çekemiyorum, hep soğuk enerjilerde kalıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Genel enerjiniz bu olarak geliyor. Serbest bırakamamak, sürekli düzeni sorgulamak ve işte bu hayatta ben mutlu olamadım, bu hayatta şöyle oldu, böyle oldu gibi enerjilerin içerisine çok giriyor olabilirsiniz. Bu sizin enerjinizi çok ciddi şekilde sömürür. Ve negatif enerjiyi çoğaltma ihtimaliniz artabilir. O yüzden daha böyle pozitife çevireceğiniz şeylere odaklanmanızda fayda var. Daha çok madde tarafında olabilirsiniz bugün yaşadıklarınızın diyelim. Adalet, yapışık ve iyileşme. Şimdi bakın burada da adalet kaydının altında odağını değiştir diyor. Sessizlik diyor. Ve iyileşme kartı. Şimdi burada daha çok odağınızı başkalarının ya da sistemin adaletiyle ilgili durumları değerlendirerek geçirmek yerine, odağınızı oraya vermek yerine kendi içinize dönmeniz ve öz bakımdır, nazikliktir. Kendi alanınızı iyileştirmek adına bu enerjileri odağınızı bu tarafa yöneltmeniz gerektiğine dair bir uyarı var diyebilirim. Yaratıcı ve zarar kartı geldim. Artık serbest bırakmanız gerektiği ile ilgili net bir bilgi var. Yani diyor ki artık bırak. Başkalarını, adaleti, adaletsizliği bırak. Kendi içine dön. Zarar kartı der ki öz ve kimlik kaybı. Tekrar gerçek kendini keşfet. Belki o kadar çok başka tarafa odaklısınız ki kendi hayat amacınızı, kendi içinizdeki o karanlıkları, aydınlıkları göremediğiniz bir sürece doğru gidiyorsunuz. O yüzden kendi içinizdeki yaratıcı gücün farkına varın. Ne kadar mükemmel bir güce sahip olduğunuzu fark edin ve kendi özünüze dönün bilgisi var. Bence güzel geldi. Özellikle yani buraya uyumlanan, yani şunu diyorsanız eğer, evet ya adalet şeyine çok takıldım artık, hani olsun istiyorum, hani karşılığını alsın herkes diye bir süredir fazlasıyla bu alana yöneldiyseniz dikkat etmekte fayda var. Bu birazcık uyarı gibi geldi diyebilirim. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün için mesaj da alalım.
Bir tane de olumlama alalım bugüne. Yaydığım iyi enerji sayesinde çevreme hep iyi insanları çekiyorum. Hayatıma, ruhumu besleyen insanları alıyorum diyebilirsiniz. Sadece güzel olmak istiyorsun ama farkında değilsin parladığının. Sadece birileri gibi olmak istiyorsun ama farkında değilsin birilerinin de mükemmel olmadığının. Güzelliğinde bir yara izi yok, güzelliğinde bir kusur yok. Sende bir sorun yok dedi. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Sebat kartı. Sistemimize diyor ki kendi içindeki gücün farkına var. Kendine odaklan ve bu gücü pozitife çevirerek kendine katkı sağla. Burada öfke ya da o içinizdeki gücü negatife de çekebilirsiniz. İşte o öfke enerjisi ya da o büyük güç negatif manada da çalışabilir. Hani sürekli söylüyoruz ya sözcüklerle ilgili. Sözcükler büyüdür. Güzel kelimelerle kendinize güzel büyüler yapabilirsiniz ama negatif konuşmalarla, negatif tanımlamalarla kendinize kara büyü de yapabilirsiniz. O yüzden burada da böyle bir enerji var diyebilirim. Kendi gücünüzün farkına varın ve bu gücü olumluya çevirmek için çabalayın diyebilirim. Büyük Arkana dün böyle gelmişti. Dün hatta 3 karttı Büyük Arkana'ydı. 2'ye seçen arkadaşlarım büyücü kartı geldi. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. 2'ye seçen arkadaşlarım ben yaparım demeniz gereken bir süreçtesiniz. Ben demeniz gereken bir süreçtesiniz ama buradaki ben bir egoistçe bir benden bahsetmiyorum. Yani evet tamam ben bunları yaşadım ama ben kendime odaklanarak her şeyi daha da iyi bir enerjiye çevirebilirim demeniz gerekiyor. Şu an ne yaşıyor olursanız olun. Bakın ne yaşıyor olursanız olun. Size ne yaşatmış olurlarsa olsunlar. Burada ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlatıp kendinize bu alanı değiştirebilirsiniz. Şu an bazılarınız belki çok çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum diye olabilirsiniz. Ama sistem diyor ki o kadar güçlüsün ki sen öyle bir ayağa kalkarsın ki daha önce çok iyiyim dediğin hallere 10 basar diyor. Çok net bunu söylüyor. Lütfen kendi içinizdeki gücün farkına varın ve şunu unutmamak gerekiyor. Bazen şeye takılabiliyoruz, isimlere. İşte o olmazsa ben yaşayamam. Zaten bunu söylediğinizde bilinçaltına direkt o olmasın mesajı gidiyor. Bunu da söyleyeyim. Bu tür cümleler birazcık tehlikeli cümleler. Şimdi bu noktada şöyle düşünün. Önemli olan mutlu olmanız. Önemli olan bu hayattan keyif almanız. Size bunu yaşatacak olan kişi kimse onunla olmaktır önemli olan. Bazen bir yola çıkarsanız 1 yıl sürer. Bazen bir yola çıkarsınız 20 yıl sürer. Önemli olan o yolda beraber yürümek, oradan güzel dersler almak ve güzel bir şekilde tamamlayabilmektir. Geçmişinize kapanmamış durumlar varsa bazılarını affederek kapatmak gerekir. Bazılarını affedemiyorsanız da artık kalbinizde yük edinmemek adına özgürleştirmek gerekir. Ve unutmayın, hayatınıza giren kişiler, özellikle ikili ilişkilerde aile sisteminizde bile dahil olan kişiler oluyor. O yüzden çok kıymetli bir alan ve yani şunu da söyleyeyim. Mesela aile dizimi için belki de en önemli kavram bize hatırlattığı saygı. Her ne olursa olsun saygı duymak. O yüzden negatif bir şeyler yaşattığını düşünüyor olabilirsiniz insanların ama emin olun herkes size kendi içinizdeki bir yarayı gösterebilmek, aynalık yapabilmek adına hayatınıza girdi. Tabii ki canınız çok yanmış olabilir. Affedemiyorum diyorsanız da sevgiyle ya da özgürleşiyorum senden deyin. Sevgi kelimesini de kullanamıyorsanız ama kendiniz için özgürleşin. 3'ü seçen arkadaşlarım. Değneklerin beşlisi geldi. Ego. Genel olarak ikili ilişkinizin içerisinde ego savaşına girmiş olabilirsiniz. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın der. Burada siz de kendinizi değerlendirip ben ego yapıyor muyum ya da hangi konularda tartışıyoruz, hangi konularda birbirimize üstünlük sağlayabilmek adına birbirimize yara veriyoruz diye sorgulamanızda fayda var diyebilirim.
Genel olarak çok güçlü bir enerjiniz var. Kolektif bir açılım. Ama çok net şunu söyleyebilirim. Bu 3 kartta çok güçlü enerjilerden bahseder. Ama üçünde de şu var. Gücü kullanmayı öğrenmek gerektiği ve o gücü doğru kullanabilmeyi bize aslında alttan veriyor mesaj olarak. O yüzden lütfen genel olarak bakın bakalım, kendinizi çaresiz mi hissediyorsunuz, güçlü mü hissediyorsunuz? Bazen de kendinizi üstün mü görüyorsunuz başkalarından? Buradaki o ince çizgi çok büyük şeyler ortaya çıkaracak diyebilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu hafta genel olarak sesim çok kötü. Farkındayım. Affola. Konuşma tarzımı, işte telaffuzlarıma takılan arkadaşlarım kusuruma bakmasın. Türkçe edebiyat dersi vermiyorum. Bu tür şeylere takılan arkadaşlarımla zaten demek ki enerji olarak uyumlanmıyoruz. O yüzden onlar daha güzel konuşan arkadaşlara doğru yolculuk edebilirler. Bu haftanın ana teması bunlar. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.